Abla inmese de sorun değil. Ben bineceğim abi. Çok iyi. Wow. Oh my god. Oh my god. Yeah, yeah. Oh my god. Oh my god. Pacific Palisades yangınında her şey yanarken adeta sağ kurtulmuş bir araç. Sofistike Zevkler Amerika'da bugün çok özel bir etkinlikteyiz. Kimileri için bir zevk, kimileri içinse hayatı kolaylaştıran bir araç. Herkesin ondan çıkardığı anlam ve hikaye bambaşka. Neyden mi bahsediyorum? Elbette sahip olduğumuz ya da hayalini kurduğumuz otomobillerden. 2025 Los Angeles Auto Show'a hoş geldiniz. Şahsen benim ilk otomobil fuarı tecrübem. O nedenle biraz heyecanlıyım. Dünyanın çeşitli yerlerinde otomobil fuarları düzenleniyor elbette. Ancak Amerika'nın dışarıya tam anlamıyla entegre en büyük otomobil pazarının olduğunu düşünürsek herkesin ve her markanın gözü kulağı adeta burada. Amerika'nın katılımcı sayısı açısından en büyük fuarı Chicago. Ancak en prestijlisi ve medyanın ilgi odağı fuar ise tabii ki burası. Ben lafı fazla uzatmadan sizlerle birlikte bu deryaya hemen dalmak istiyorum. Benim son zamanlarda en çok merak ettiğim firmaların başında geliyor Scott. Kendileri 1960'lı yılların off-road araç üreticilerinden. Sektöre ilk başta çiftçiler için ürettikleri alet, edevatlarla başlayan bir firma. Özellikle son birkaç yılda ciddi bir atak yaptılar ve elektrikli trak üretiyorlar. Şu an arkamda 2 tane modelleri var. Bahsettiğim 2 modelden bir tanesi solumdaki Traveler off-road Jeep versiyonu. Sağımdaki de Terra Truck versiyonu Scout'un. Yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla base modellerinde 350 mil menzili var. Tabii ki elektrikli araçlarda en çok merak edilen konu. Eğer upgrade ederseniz artı 120 mil kadar paketleri de var. Başlangıç modelinin fiyatı ise öğrendiğimiz üzere şu an piyasada yok. 60 bin doların altında çıkmayı amaçlıyorlar. Ben şahsen iç dizaynına bayıldım. Çok merak ettiğim bir konuydu. Buradaki ahşap detayları çok dikkatimi çekti. Hala tornadan yeni çıkmış gibi pürüzlü bir şekilde kalmış. En dikkat çekici diğer bir yön de ön taraf 3 kişilik gördüğünüz gibi. Eski Amerikan traklarından kalma bir dizayn. Amerika'da özellikle araç alırken en çok dikkat etmeniz gereken konu değer kaybı. Özellikle sıfır fiyatlarda ciddi rakamlar ödüyorsunuz. Arabayı aldınız, ertesi gün ve ya da o anda bile ciddi değer kaybı yaşıyor araçlar. Özellikle buna depreciation diyorlar. Atıyorum Maserati bu listede zirvede olan araçlardan bir tanesi. Ve ilk durağımız Cadillac standı. Benim en çok merak ettiğim araçlardan bir tanesi bu. Türkiye'de VIP taşımacılık deyince akla Vito'lar geliyor. Ben de zamanında turizmde, sağlık turizminde çokça Vito kiraladık, kullandık. Ancak Amerika'da VIP taşımacılık deyince akla gelen ilk isim tabii ki Cadillac Escalade. Bu Escalade ise IQ4 1000. Escalade'nin elektrikli, tam elektrikli versiyonu. Özellikle bu segmentte başka araçlar da var. Suburban, Navigator, Tahoe var mesela. Ancak ünlü sanatçılar, sporcular ve iş adamları özellikle VIP taşımacılıkta bu aracı tercih ediyorlar. Özellikle Uber Black için de en çok tercih edilen araç Escalade IQ4 1000. Şu anki menzili bize söylenen 460 mil. Elektrikli araçlar için bayağı yüksek bir menzil açıkçası. Yani çok özel bir iç dizaynı var. Bayıldım. Baştan sona kadar komple bir ekran var. Utanmasalar camdan dışarı çıkaracaklar yani. O kadar büyük. This thing has massaging seats.
Burada beni şaşırtan şöyle bir şey oldu. Arkamda Waymo araçları var. Waymo, San Francisco merkezli bir teknoloji şirketi. Kendileri sürücüsüz araç üretiyor. Özellikle biz Los Angeles'ta yollarda deneyimliyoruz. Etrafımızda çokça görüyoruz Waymo araçlarını. Hatta bizim Tesla Diner bölümünde de hatırlarsınız vardı. Şöyle enteresan bir şey gördüm. Waymo daha önce Jaguar'la anlaşması vardı. Şu an Hyundai reyonundayız. Artık zannedersem Hyundai ile de anlaşması var. Hyundai ile işbirliği yapıyor ve etrafımızdaki araçlar Hyundai Waymo'lar gördüğünüz gibi. Fuarın en ilgi çekici standlarından bir tanesi hiç şüphesiz bu karavanların bulunduğu arkamdaki alan. Ağırlıklı Mercedes Sprinter karavanlar var, custom design. Ayrıca Jeep karavanlar da gördüm 2 tane. Los Angeles'ta emlak ve kiralama fiyatları çok yüksek. Dünyada nereden baksanız ilk belki 10'dadır. Bunun yanında şöyle bir şey var. Karavanda yaşayayım derseniz çok makul bir şey olmuyor. Çünkü başlangıç fiyatları özel dizayn olduğu için $260.000'dan başlıyor. Bunun yerine çok rahat bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde ev alabilirsiniz. Belki Los Angeles'tan olmaz ama bunun da ciddi bir bedeli var. Benim özellikle Türkiye'de gördüğüm ve deneyimlediğim karavanlarda banyo ve tuvalet genelde karavanın ortasında yer alıyor. Arkasında da yatak kısmı oluyordu. Hemen arkamdaki karavan dikkatimi çekti çünkü orayı komple duş ve tuvalete ayırmışlar. Ciddi bir rahatlık sağlamış bence. Ben beğendim açıkçası. Arkada yatak ya da depolama alanı yok. Direkt duş ve tuvalet var gördüğünüz gibi. Şimdi fuarın diğer kısmına geçiyoruz. Burası özel üretim Japon arabaların bulunduğu alan. Zannedersem bu araçlardan bir kısmı filmlerde ya da dizilerde kullanılan araçlar. Hangileri tam bilmiyorum ama bulmaya çalışacağım. İçeriye şimdi giriş yapıyorum ve bayağı bir araba var bu arada. Burası Spark'a ait, Spark şirketine ait bir bölüm. Spark, Kaliforniya merkezli bir şirket. Temelde şunu yapıyorlar, ürettikleri özel bir yazılım ve yapay zeka ile aracınıza bağladığınız bir cihaz size arabanızın geçmişini, arabanızda bulunan sorunları A'dan Z'ye hepsini size aktarıyor. Dolayısıyla tamirciye gidip bir ton para bayılıp sorunun ne olduğunu öğrenmenize gerek yok. Kendi aracınızın sorununu kendiniz çözemezseniz bile en azından bu cihaz ve yapay zeka yardımıyla anlayabiliyorsunuz. Data, and then it gives you a comprehensive overview of your car's history, how it's currently running, and when it may need maintenance going forward. Okay, so you can diagnose your own car, right, with this device here. It's supposed to be your new at-home mechanic, yes. Okay, yeah, okay. Thank you so much. You're Yeah. welcome. Arkamda çok ikonik bir araç var. Volkswagen'in T2 mikrobüsü. Geçen sene Los Angeles'ta çıkan trajik yangında Los Angeles'ın en güzel mahallelerinden bir tanesi. Benim de bayıldığım Pacific Palisades yangınında her şey yanarken adeta sağ kurtulmuş bir araç. Hemen solumdaki fotoğrafta göreceğiniz üzere. Bunun da şöyle bir hikayesi var. Araç sol tarafı, fotoğrafta görünmeyen tarafı yandıktan sonra Volkswagen bu fotoğraf çekiliyor ve dünyaya servis ediliyor. Ardından yayılmasından sonra bu fotoğrafın Volkswagen sürücüye ulaşıyor, bu aracın sahibine ulaşıyor ve onlara bedava aracı yenileme teklif ediyorlar. Sahibi de kabul ediyor. Arkamda gördüğünüz araç Volkswagen'in kendisi tarafından yenilenip bugün fuarda sergilenmek üzere buraya getiriliyor. Yetkililerden öğrendiğim bilgiye göre bu araç Los Angeles Peterson Car Museum'da fuar sonrasında sergilenmeye devam edecek.
Gerçekten çok ikonik bir araç ve güzel bir hikayesi, trajik bir hikayesi var. O zamanlar bizim de hayatımızı ciddi anlamda etkilemişti bu yangın. Evimiz zarar görmedi ama günlerce üzerimize kül yağmıştı. Geçen sene bu kötü günleri böylelikle anımsamış olduk. Evet, şimdi Ford'un standındayız. Ford Bronco'nun burada bir parkuru var. Hemen şurada çok yüksek bir rampayla başlıyor. Ardından diğer taraflarda da çeşitli rampalar var. Bu böyle bir deneyim sunuyor. Burada 45 derecelik açıyla yukarı doğru çıkacağız ve ardından aşağıya doğru serbest bir düşüş yapacağız adeta. Yavaştan çıkıyoruz. Aslında bir off-road aracı için gerçekten çok ciddi büyük bir ekranı var burada. What that actually does, it limits the slip on both of my rear tires, and also it gives me equal power on both of my tires as well. So as you're climbing over here, you can actually get this going. Çok iyi. Bu benim için şimdi çok zor bir kısım. Unfortunately, Asla dayanamam yani, şu an serbest düşüş yapacağız. Şu an aşağıyı göremiyoruz ama kamerayı açtık ve ön tarafımızı şimdi göre... I'm just doing the good old-fashioned Wow. left brake. Oh my god. Now, Oh my god. it's amazing because it comes with a 35-inch wheelbase tire. Şu an and asılı I got kalmış something pretty durumum. Yeah. Oh my god. Oh my god. good. It's really amazing. Asla dayanamam bunlara falan var ya, bir tümsekten geçeyim var ya, kalbim çıkar. So one tire is going to be in the air while another one is on the ground, but with the equal power, they're both going to be rotating the same way as you're climbing over here. So now we're just going to be driving through over here nice and smooth. Wow. And right now, we're just teeter-tottering on 2-3 wheels right now. Wow. So that left Şu rear an tire is off in the air. 3 teker gidiyor araba. So we can get this going all the way to the Oh. side over here. Sırada beklerken rampalar böyle oyuncak gibi geliyor ama arabanın içinde muhteşem bir deneyim. Beni çok şaşırttı yani. Özellikle serbest düşüş inanılmaz. Benim kalbim çıkacak gibi oldu. Artı yani son 2 parkurda 3 teker gittik resmen. Bir teker havadaydı. Şimdi son rampadayız. I don't know when in life where you will encounter a seesaw, but if you ever do, take full advantage of the camera. Thank you guys for riding with me today. Thank you so much. This is how you get to enjoy. Dışarıdan baktığımda küçümsediğim bir olaydı. Çok şaşırttı beni. 30 dakika bekledim ama beklediğime gerçekten değdi. İlk parkur 45 derecelik açıyla yukarı çıkıyorsun ve iniyorsun yaklaşık bir 15 metre yükseklikte. Benim zaten bir korku basıyor, heyecan basıyor. Aşağı serbest düşüşte çok heyecanlandım. İkincisinde araç 22 derecelik açıyla yan yatıyor. 3 teker üstünde gidiyor. Hiç hissetmiyorsun bile bir tekerin havada olduğunu. Ardından diğer rampalar var. Çok iyi bir tecrübeydi. Beklediğime değdi. Ve Jeep'in standındayız. Biraz önce deneyimlediğimiz tecrübenin aynı versiyonu var burada. Burada da büyük bir parkur var. Sanki burası biraz daha büyük gibime geldi. Birazdan anlayacağız hangisi daha güzel bir deneyim olacak. Christmas kırmızısı bir araç. Abla inmese de sorun değil. Ben bineceğim abi.
Fuarlar normalde yorucu, sıkıcı etkinliklerdir. Benim ilk otomobil fuarımda dediğim gibi gerçekten nasıl geçtiğini anlamadım. Akşam olduğu hava karardı bile. Artık yavaş yavaş bizi dışarı atma vakitleri geldi. Fuar kapanıyor. İnsanlığın neredeyse son 200 yıldır en büyük zevklerinden bir tanesi hiç şüphesiz otomobil. Bugün buraya gezmiş olduk. Gerçekten mükemmel bir keyif. Çok zevkli bir gündü benim için. İşte bir sonraki bölümlerde yine başka zevkler, başka etkinlikler peşinde koşacağım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.